Arkadaşlar şimdi traktörü aldığınız zaman nasıl kullanılacağını bildiğiniz zaman traktörümüz hem az yakar hem verimli olur. Eğer traktörü ters kullanırsanız ekipman kendi sırtınızda gider ve traktör çok yakar. Traktörü ilk önce aldığınız zaman hangi vitesle gittiğinizi ilk önce boş kendiniz bir kullanın. Bütün vitesleri deneyin tarla içinde. Birle mi gidiyor, takviyeyle mi gidiyor? Bunların hepsini bilmeniz gerekiyor. İkincisi, arkaya ekipmanı taktığınız anda düz bire aldığınız zaman tarlanızda düz birle gidiyorsa şu kumanda yazısını mutlaka ve mutlaka bir okuyun. Eğer bu kumandaları, paneli yanlış kullanırsanız bu ekipman sizin sırtınızda gider. Çektiremezsiniz, çok yaktırırsınız. Şu gördüğünüz derinlik ayarı şu. Kaldır, indir. İçteki de kırmızı olan da hassasiyettir. Bunu rahat gidene kadar yukarıya kaldırırsanız, yani sizinle anlayacağınız dilden konuşalım. Birbirimizi anlayacağımız dilde. Burnunuzu sıkarsanız yolda yürüyemezsiniz. Eğer kırmızıyı da aşağıda tutarsanız hassasiyeti bu traktörü çektiremezsiniz. Bunu rahat edene kadar yukarıya doğru çekiyorsunuz. Kurtuldu diye geri indirirseniz yine bayılır. Olduğu yerde bırakacaksınız. Tarla içinde de 15 gazı geçmeyeceksiniz. 15 gazı geçmediğiniz sürece tarla içinde 6,5-7 kilometre sürat yapar. Bunun da pullukta bir dönüm yerde, yani şöyle söyleyeyim, dönüm her zaman değişiyor bölge bölge. 1000 metrekare üzerinde. 1000 metrekare devlet dönümüdür. 1000 metrekare yerde ilk önce aldığınız zaman en fazla yakacağınız mazot oranı 1,5 litredir. Traktöre alıştıkça, hidrolik kollarının kumandasını öğrendikçe bu traktör 1 litre 200 grama kadar düşürürsünüz. Çünkü acemi olduğunuz için şey yapamazsınız. Çok yaktırırsınız. İkinci bir şey, çizi başlarında tek frene basıp dönebilirsiniz. Tek frene basıyorsunuz, istediğiniz gibi dönebilirsiniz. Bizim traktörlerimizde tek frene basmanın bir zararı yoktur. Tarla içinde 4 şekeri unuttuğunuz zaman, takmadığınız zaman yine gider. Öbür traktörlerin hiçbiri gitmez. Yine gider. Suratı gayet iyidir ve meyveci serilerinde buçuk vardır. Şudur. Vites kolunun üzerinde. Şurada buçuk vardır. Tamam. Şudur. Diyelim ki 1 ile gidiyorsunuz. Bayıldı. 2'ye atıyorsunuz, yemiyor. Düğmeye bastığınız zaman 1 ile 2'nin arasıdır. Burada ne yapıyor? Hem traktörün rahat gitmesini sağlıyor, hem de yakıtı düşürüyor. Geri geri süratlidir. Arkasına istediğiniz malzemeyi takabilirsiniz. Çekmem demez. Bunun üzerinde ZF şanzıman var. 16 ileri 16 geri şanzıman var bunda, buçuklu. 4 tane kuyruk mili var. 430, 540, 750, 1000. Bu da sadece 95 meyvecide vardır. 80'lerde, 65'ler meyvecilerde 16 ileri 16 geri vardır. Kuyruk mili 2 tanedir. 750, 540, 750'dir. Traktörümüz diğer traktörlere göre ağır bir traktördür. Ya tarlada ekipmanı kırar ya çeker. Kesinlikle badanaş yapmaz. Peki biraz da arka kollardan, arka sistemlerden bahsetsek olur mu abi? Pulluğu da takarkana, şimdi çoğu kişi pulluk takmayı bilmez. Herkes dededen, ebeden görme şeylerle gider. Şu kolları çıkartıyorsunuz, pimleri, şunları.
Şunları çıkartıyorsunuz, ayarlıyorsunuz şöylece. Burada ne yaptık? Şu biçim. Şu pimi sabitleme pimini çıkardın. Şurada şöyle bir boşluk olacak. Tamam. Tarlaya girdiğiniz zaman arkada bu sabit olduğu zaman arkadaki ekipman sizi kumanda eder. Direksiyonu çevirirseniz de dümdüz gider kafasına göre. Ama boşluk olduğu zaman böyle esneme yaptığı için traktör rahat gider. İkinci bir şık, bunları ayarladınız. Orta kolu taktığınız zaman orta kol dümdüz duracak. Sağda solda durmayacak. Kolları ayarlarken şu biçim. Bakın. Traktörün arkasından baktığımız zaman sağ taraf düşük, sol taraf yukarıda. Pullu ilk çizide önü yarım batar. İkinci çizgiye girdiğiniz zaman tekerlek 25-30 santim yere düştüğü zaman pulluk şöyle olan pulluk dümdüz olur. Hem traktörün çekmesi iyi olur hem de kasmayı önler. Traktör gayet rahat gider. Ama tersine yaptığınız zaman traktörü zorlatırsınız ve çok yakıt yakmasını sağlarsınız. En önemli olan olaylardan bir tanesi senin söylediğinden benim anladığım. Abi çiftçilerimiz traktör kullanırken düzenli traktör kullanamıyor. Traktörü kullanırken çiftçimiz kendisinde 67 model traktör varsa hep onu kullanıyor. Yani sistemin değiştiğini bilmiyor. Benim traktörüm böyleydi, ben bunu kullanırım. O yazıyı okumuyor. O yazıyı okumuş olsa traktörün nasıl kullanılacağını, nasıl edeceğini bilir. Traktöre derler ki 300 saatten sonra yakıt düşüyor. Hayır, yakıt düşmüyor. Yine aynısını yapıyor. Çiftçi traktörü kullanmayı öğreniyor. Anladım. Yani traktörün yakıtı düşmüyor. Çiftçi traktör kullanmayı öğreniyor 300 saate kadar. Diliyle konuşmayı biliyor artık. Aynen. Abi son kez söylemek istediğin bir şey var mı? Traktörün tarlaya girdiği zaman, çıktığı zaman hava filtresini mutlaka temizlemesi lazım. Mazotu temiz yerden alması lazım. Traktörü yağlanacak yerlerini yağlaması lazım. Bakımını düzgün yaptırdığı sürece traktör gayet iyi, verimli olarak çalışır. Ama temizlemesi, hava filtresini temizlemesi, mazotu tenikeyle koyarsa 2 gün sonra bu şuna benzer. Bozuk yemek yerseniz midenizi bozar. Buna da pis mazot koyduğunuz zaman motoru bozacak. Anladık. Peki abicim çiftçilere tavsiyelerde bulundun. En önemli tavsiyen ne olurdu? Traktöre iyi bakması lazım. Traktörü aldığı zaman ilk önce viteslerini iyi öğrenmesi lazım. İyi öğrenmesi lazım. Hidroliği iyi öğrenmesi lazım. 2 depo mazot yaksın, tarlaya girsin. Hangi vitesle o tarlada iyi gidiyor? Bütün viteslerini denesin. Hidrolik o yazıyı okusun. Bir onu yaptığı zaman ne yapıyor? Bir de tersini yaptığı zaman ne yapıyor? Traktörün el kitabını ve pratiği iyi çalışması lazım. Çok teşekkür Teknoloji çünkü. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İsmin, soy ismin? Hüseyin, ben 42 yıldır Erkut'ta çalışıyorum. Ben devamlı masa başında değilim. Ben devamlı sahalardayım. Traktörün ne yapacağını, ne edeceğini gayet iyi bilen kişiyim. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim.